Selam. Bugün Bergamo Havalimanı'ndayım. Orio al Serio Havalimanı'ndayım. Ve Zagreb'e gidiyorum. Orada annemle buluşacağım. Birkaç gün orada geçireceğiz. Size biraz ortalığı göstereyim mi? Zagreb, Hırvatistan'ın başkenti ve en yüksek nüfusa sahip şehri. Bu ismi ilk defa tarihi kayıtlarda 1094'te görüyoruz. 1851 yılında aralarında epey gerginlik olan Kaptol ve Gradec şehirleri birleşmiş, bu şehir oluşmuş. Zagreb, yukarı şehir Ganjigrad ve aşağı şehir Donjigrad şeklinde ikiye ayrılıyor. Zagreb'e vardığım gün deli gibi yağmur yağıyordu. Bütün bir seyahat boyunca yağacak diye çok korktum ama neyse ki öyle olmadı. Noel zamanı gittiğimiz için şehir merkezi yiyecek, içecek, giyecek ve hediyelik eşya satan standlarla doluydu. Kent gece ışıklarla aydınlatılıyordu. Her tarafta çam ağaçları vardı ve akşamları konserler düzenleniyordu. Ama çok güzel üşüdüğümüzü söyleyebilirim. İlk yorgunluğu attıktan sonra ertesi sabah Zagreb'i gezmeye koyulduk. Zagreb'de 1 milyonun üzerinde insan yaşıyor. Ulaşım için oldukça elverişli tramvay ve otobüslerin yanı sıra gerekli olur mu bilmem ama bir finiküler de var. Dolas Market, 1930'lardan beri Zagreb'in en büyük pazarı. Zagreb Katedrali neogotik mimariye sahip ve ilk defa 1093'te inşa edilmeye başlanmış. 2020 yılında 5.5 büyüklüğündeki depremde şehrin pek çok önemli noktası ve müzesi gibi katedralde zarar görmüş olacak ki katedralin arka cephesinde güçlendirme çalışmaları yapılıyordu ve içeri girilmiyordu. Nehrin tamamen kuruduğunu görüyor musunuz? İçi acıyan tek ben değilim sanırım, değil mi? Maksimir Parkı Zagreb'in en eski halka açık parkı. 1794'te Piskopos Maximilian Vrhovas tarafından kuruldu. Güneydoğu Avrupa'nın ilk büyük halka açık parkıdır. Parkın güney cephesinde bir de hayvanat bahçesi var. Bu böreği Hırvatistan'da yedim. Evet. Tadı da çok güzeldi. Evet. Aziz Mark Kilisesi'ni görebilmek için birkaç sokak öteden dolanmak zorunda kaldık.
Çünkü kilisenin yanındaki binalar Hırvat hükümetine ve parlamentosuna ev sahipliği yaptığı için güvenlik sebebiyle bu bölgeye giriş yapılamıyor. Kilisenin çatısında sağ tarafta gördüğünüz kırmızı arka plandaki beyaz kale Zagreb'in eski hanedan armasıdır. Soldaki ise Hırvatistan, Slavonya ve Dalmaçya üçlü krallığını temsil eder. En azından 1200'lü yıllarda var olduğunu bildiğimiz taş kapı eskiden savunma amaçlı kullanılırmış. Bugün ise insanların mum yakıp dua ettiği bir nevi adak yeri. Kravat kelimesinin Fransızca Hırvatlar anlamına geldiğini ve kelimenin kökeninin bizzat bu olduğunu biliyor muydunuz? Bu meydan Zagreb'in en ünlü meydanı. Kont, general ve politikacı Ban Josip Jelačić'in at üstündeki heykeli 1866'da Avusturyalı otoriteler tarafından meydana konulduğunda oldukça büyük bir tartışma çıkmış. Çünkü Avusturyalılar onu asi, Hırvatlar kahraman, Macarlar hain olarak görüyormuş. Çeşitli araçlarla nesneleri olduğundan farklı gösteren İllüzyon Müzesi, Zagreb'deki farklı konulu müzelerin sadece bir tanesi. Uyarıyorum, kapıdan çıkarken başım dönüyordu. Lebo nešli ani telefóny, nič. A keď to celé naskočilo. Bugünümüzü Privitliç göllerine ayırmaya karar verdik. Merhaba. Birbirine bağlı 16 göl ve etrafındaki ormandan oluşan Privitliç Gölleri Milli Parkı, UNESCO Dünya Kültür Mirası'na dahil. Otogardan kalkan otobüslerle Privitliç Göllerine gidebilirsiniz. Mümkün olduğunca uzun süre gezebilmeniz için erken saatte yola çıkmanızı öneririz. Manzara kışın da muhteşem ama buzlu yerlerde kayıp düşmekten korkuyorsanız yaz aylarında gitmeyi tercih edebilirsiniz. Yürüyüşe başlamadan önce girişteki parkın içindeki güzergahı gösteren levhalara göz atmanızı öneririz ki sizin için uygun olan güzergaha karar verebilin.
Ne yazık ki Püitliç'e doyamadan Zagreb'e dönmek zorunda kaldık. Çünkü hava kararmıştı. O yüzden yazın gitmenizi öneririm. Zagreb çok hareketli bu akşam. Dans edenler, ellerinde içecekleriyle yürüyenler. Evo. 350 metre uzunluğundaki bu tünel 2. Dünya Savaşı sırasında sığınak ve geçiş amaçlı inşa edilmiş. Bu tünel 2016 yılından beri turistik ve kültürel etkinlik amaçlı halka açık. ...1895 yılında açılmış olan ulusal tiyatro, Liszt, Lehar, Richard Strauss gibi pek çok efsane sanatçı görmüş. ...1876 yılında açılmış olan Mirogoj Mezarlığı, Zagreb'in en önemli abidelerini barındıran bir mezarlık parkı. Mezarlıkta farklı dini gruplardan insanların mezarları bulunuyor. Eğer Milano Anıtsal Mezarlığı'ndaki videomu izlediyseniz, aklınıza o mezarlık gelmiştir. ...1993 yılında hayatını bir trafik kazasında kaybetmiş olan ünlü Hırvat basketbolcu Dražan Petrovic'in mezarının burada olduğunu duyan annem, mezarlıkta gördüğü bir çifte Petrovic'in mezarının yerini sordu. Çift büyük bir nezaket örneği göstererek bizi rahmetlinin mezarına kadar götürdü. Beklemediğimiz şey ise Dražan'ın annesinin de o esnada mezarının başında olmasıydı. Yes. 1, 2, 3, date. We will go to the tomorrow. Tomorrow, come back. Only two. Bize onu unutmadığımız için teşekkür etti. Duygulandı ve çok iyi bir çocuktu dedi. Birbirimize gülümseyerek veda ettik. Mezarlık çıkışında tesadüfen bir Türk'e rastladık ve hasbihal ettik. Bize Zagreb konusunda tavsiyeler verdi. Olur ya, eğer dinliyorsa teşekkür ederiz. Onun hayatında başka bir kadın vardı. Beni onun 1 numarası yapamadı. Ben onun 2 numarası olmaya dayanamadım. Kırık Kalpler Müzesi. Sevdikleri insanlardan ayrı kalmış insanların bu müzeye bağışladığı eşyalar. Gidiyorum artık. Bu tatil bana kesinlikle yetmedi. Biraz daha uzun sürmesini istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın. Things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day.
The past is where it stays, way back a year ago.